Ders 1. Hazırlık stratejileri. Stratejiler söz konusu olduğunda, her duruma iyi hazırlıklı olmak çok önemlidir. Kesinlikle. Hazırlık başarıya ulaşmada büyük fark yaratabilir. Etkili bir şekilde nasıl hazırlanacağınıza dair herhangi bir ipucunuz var mı? Her zaman net hedefler belirleyerek ve onlara ulaşmak için bir plan oluşturarak başlıyorum. Bu kulağa akıllıca geliyor. Bir yol haritasına sahip olmak odaklanmanıza yardımcı olur. Evet. Ayrıca gerekli tüm malzemeleri önceden toplamayı da seviyorum. Bu harika bir yaklaşım. Organize olmak sizi daha sonra çok fazla stresten kurtarabilir. Kesinlikle. Önceden yapmam gerekenleri pratik etmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu iyi bir fikir. Prova yapmak güven oluşturabilir ve performansı artırabilir. Ders 2. Kasa Loma'nın saati. Kasa Loma'nın inşaatı 1910'da başladı ve 1914'te tamamlandı. Bu büyüleyici. Böylesine büyük bir yapıyı inşa etmek çok çaba gerektirmiş olmalı. Kesinlikle. Zadoglu, gotik mimarinin ve modern tasarımın güzel bir karışımını yansıtıyor. Evet. Detaylar çarpıcı ve sehirde gerçekten göze çarpıyor. Bu duvarların ardındaki tarihi ve hikayeleri düşünmek harika. Biliyorum. Bu tür tarihi yerleri ziyaret etmek bize geçmişe dair bir bakış açısı kazandırır. Evet. Bir tur atmayı ve tarihi hakkında daha fazla bilgi almayı çok isterim. Ben de. Bahçeleri ve iç mekanları keşfetmek harika bir deneyim olacaktır. Yakında bir ziyaret planlayalım, harika bir gün olacağını düşünüyorum. Ders 3. Çocukluk anıları. Onun resimlerini gördüğümü hatırlıyorum, bütün kıyafetleri ve oyuncakları yepyeniydi. Kulağa harika geliyor. Onun için keyifli bir deneyim olsa gerek. Evet. O arada, bana sahip olduklarımın kıymetini bilmeyi öğreten, onun elinden çıkanları aldım. Elden düşmeler de özel olabilir. Genellikle hikayeler ve anılarla gelirler. Kesinlikle. Bana aileyi ve paylaştığımız bağlantıları hatırlatıyorlar. Eşyaları yeniden kullanmanın ve geçmişlerine değer vermenin güzelliği olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Sürdürülebilirliği uygulamanın da harika bir yolu. Evet. Ayrıca birçok ikinci el ürün şaşırtıcı derecede sik ve benzersiz olabilir. Kabul ediyorum. Önemli olan onları nasıl tahsidiniz ve kendinize ait hale getirdiğinizdir. Ders 4. Bahar çiçekleri. İlkbaharda açan çiçekler ne kadar güzel bir manzara. Gerçekten öyleler. Kendi çiçeklerinizi yetiştirdiğiniz bir bahçeniz var mı? Evet ediyorum. Bahçemle ilgilenmeyi ve her şeyin büyümesini izlemeyi seviyorum. Kulağa harika geliyor. Ne tür çiçekleriniz var? Laleler, güller, papatyalar ektim, bahçeme çok renk katıyorlar. Bunlar çok güzel seçimler. Kelebekleri ve arıları nasıl çektiklerini seviyorum. Evet. Canlı bir atmosfer yaratır ve yerel yaban hayatını destekler. Bir gün bir bahçem olmasını çok isterim. Çok ödüllendirici görünüyor. Gerçekten öyle. Bahçecilik rahatlamak ve doğayla bağlantı kurmak için harika bir yol olabilir. Ders 5. Son dakika alışverişi.
Tamam, yakında döneceğim. İhtiyacımız olabilecek başka bir şey var mı? Evet, aslında. Dışarıdayken biraz ekmek ve süt alabilir misin? Elbette. Bizim için gerekli olan şeyleri mutlaka alacağım. Teşekkür ederim. Her zaman onlardan çok çabuk tükeniyor gibiyiz. Doğruyu biliyorum. Sanki bir gecede yok oluyorlar. Kesinlikle. Alışverişe yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Sorun değil. Ayrıca sevdiğimiz atıştırmalıkların olup olmadığını da kontrol edeceğim. Bu harika olurdu. Küçük bir ikramin elinizin altında olması her zaman güzeldir. Keyif alabileceğimiz lezzetli bir şeye göz kulak olacağım. Ders 6. Kayıp eşyaları bulma. Kesinlikle. Uzun zamandır bende ve gerçekten özlüyorum. Merak etme, onu bulmak için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Onu bulma konusunda desteğinize sahip olmak çok şey ifade ediyor. Elbette. Adımlarımızı tekrar izleyelim ve nerede olabileceğini düşünelim. Bu iyi bir plana benziyor. En son oturma odasında kullandığımı hatırlıyorum. Oradan başlayalım. Bitmiş olabileceği tüm olağan noktaları kontrol edebiliriz. Evet. Kanepenin altına ve çekmecelere bakacağım. Harika fikir. Rafları kontrol edeceğim ve bir yere yanlış yerleştirilmiş mi diye bakacağım. Birlikte bunu çözeceğiz. Tekrar bulabileceğimizi umuyorum. Ders 7. Üniversite gündemleri. Bir diğer konu ise, üniversitenin gündemini kimin belirlediğidir. Evet, bugün kurumsal sponsorların bunda önemli bir etkisi var. Finansmanın akademik öncelikleri nasıl etkileyebileceğini görmek ilginç. Kesinlikle. Eğitimin bütünlüğüne ilişkin soruları gündeme getiriyor. Kesinlikle. Kâri eğitim değerleri ile dengelemek zor olabilir. Kabul ediyorum. Üniversitelerin misyon ve standartlarını sürdürmeleri önemlidir. Evet. Her şeyden önce kaliteli eğitim sağlamaya odaklanmalıdırlar. Gelecekteki tartışmaların öğrencilerin yararına bu endişeleri gidereceğini umuyorum. Ben de. Eğitimin ve toplumun geleceği için çok önemli. Ders 8. Medya bilgileri. Günlük gazetede piyasa fiyatları, burçlar, çizgi romanlar, hava durumu raporları ve çok daha fazlası bulunur. Bu doğru. Gazeteler herkese çeşitli bilgiler saklar. Evet. Farklı ilgi ve ihtiyaçlara nasıl hitap ettikleri ilginçtir. Çizgi romanları okumaktan keyif alıyorum. Beni her zaman güldürüyorlar. Aynı şekilde. Kahvenizi yudumlarken güne başlamanın eğlenceli bir yolu. Ve hava durumu raporu çok önemlidir. Günümüzü etkili bir şekilde planlamamıza yardımcı olur. Kesinlikle. Tüm bu bilgilerin tek bir yerde olması çok kullanışlıdır. Kabul ediyorum. Bilgi sahibi olmanın ve eğlenmenin harika bir yolu. Bir dahaki buluşmamızda mutlaka bir gazete alalım, birlikte okumak eğlenceli olacak. Ders 9. Müzakerede geri. Tecrübem ve becerilerim göz önüne alındığında, şu anda kazandığımdan daha fazlasını hak ettiğime inanıyorum. Bu geçerli bir nokta.
Değerinizi bilmek her işte çok önemlidir. Kesinlikle. Çok fazla sıkı çalışma ve özveri gösterdim ve bunun tanınması gerekiyor. Evet. Kendinizi savunmanız ve gerektiğinde müzakere etmeniz önemlidir. Bu konuda yakın zamanda yöneticime başvurmayı planlıyorum. Bu harika bir fikir. Argümanlarınızı hazırlayın ve isteğinize güvenin. Yapacağım. Katkılarımı özetlemenin iddiamı güçlendireceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Başarılarınızı vurgulamak gerçekten bir fark yaratabilir. Tavsiyeni takdir ediyorum. Bu konuda yalnız olmadığımı bilmek yardımcı oluyor. Ders 10, Birliğin gücü. Size katılıyorum, birliğin gücünü ve eşitsizliğe karşı sesimizi yükseltmenin önemini gösteriyor. Kesinlikle. İnsanlar bir araya geldiğinde önemli değişiklikler yaratabilirler. Evet. Kolektif eylem birçok kişiyi etkileyen sorunları çözebilir. Toplulukların ortak bir amaç için birleştiğini görmek ilham verici. Bu doğru. Umut veriyor ve doğru olan için savaşabileceğimizi gösteriyor. Kesinlikle. Daha fazla insanı bu hareketlere katılmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Bu konularda farkındalığın artırılmasında eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Kesinlikle. Bilgi bireyleri eyleme geçme ve adaleti savunma konusunda güçlendirir. Bu çabalarda birbirimizi desteklemeye ve yükseltmeye devam edelim. Ders 11, Seyahat tercihleri. Evet. Uçağa binmek için sabırsızlanıyorum. Uçuş için herhangi bir yemek tercihiniz var mı? Vejetaryen yemekleri tercih ederim. Benim için daha hafif ve daha tatmin edici olma eğilimindeler. Kulağa hoş geliyor. Genellikle tavuk ya da balık tercih ederim ama farklı bir şeyler denemeye açığım. Malisin. Havayolları genellikle çeşitli yemek seçenekleri sunar, bu nedenle keşfetmeye değer. Kesinlikle. Ayrıca seyahat ederken yeni tatlar keşfetmeyi de seviyorum. Ben de. Yeni yerleri ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri. Tatildeyken farklı mutfakların tadına bakmak güzel. Kesinlikle. Biletlerimizi alırken menü seçeneklerini mutlaka kontrol edelim. İyi bir fikir. Yolculuğumuzu daha da keyifli hale getirecek. Ders 12, Kişisel gelişim. Bazen topluluk önünde konuşma becerilerim üzerinde daha fazla çalışmam gerektiğini hissediyorum. Merak etme. Bu alanda kendinize güvenmek zaman ve pratik gerektirir. Biliyorum ama bir an önce gelişmek istiyorum. Bu harika bir tutum. Herhangi bir atölyeye veya gruba katılmayı düşünüyor musunuz? Evet. Daha fazla deneyim kazanmak için yerel Toastmasters kulüplerini araştırıyorum. Bu harika bir fikir. Pratik yapmak için destekleyici bir ortam sağlar. Kesinlikle. Bunun değerli geri bildirimler almama ve güvenimi geliştirmeme yardımcı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ayrıca benzer hedeflere sahip başkalarıyla tanışacaksınız ki bu da cesaret verici. Bunu deneyeceğim ve nasıl ilerleyeceğimi göreceğim için heyecanlıyım. Ders 13, Is toplantıları. Teklifin, gerekirse daha erken bir toplantı yapılması şartıyla birlikte 21 Mayıs'a kadar sunulması bekleniyor.
Bu mantıklı geliyor. İslerin değişmesi durumunda esnekliğe sahip olmak iyidir. Evet. Katılan herkeste iletişimi açık tutmanın önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Açık iletişim, beklentilerin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Toplantının odaklanmasını sağlamak için önceden bir gündem hazırlamayı planlıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar. Kesinlikle. Birlikte geçirdiğimiz zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. İyi düşündün. Ayrıca gerekli belgeleri önceden toplayalım. Evet. İyi hazırlanmış olmak herkes üzerinde olumlu bir izlenim bırakacaktır. Ders 14, Doge'yi anlamak. Aşırı yüksek tuz içeriği nedeniyle denizin yaşamdan yoksun olduğunu gösteriyor. Evet, tuz seviyelerinin ekosistemi nasıl etkileyebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Daha az organizmayı destekleyen benzersiz bir ortam yaratır. Yine de bazı türlerin bu koşullarda gelişmek için nasıl uyum sağladığını görmek ilginç. Kesinlikle. Doge'nin olağanüstü durumlara uyum sağlama konusunda dikkate değer bir yolu vardır. Bu gerçekten de yaşamın çeşitli biçimlerdeki dayanıklılığının bir kanıtıdır. Bu ekosistemlerin nasıl istediği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Ben de. Doge'nin dengesi hakkında keşfedilecek çok şey var. Bir deniz araştırma merkezi ziyareti planlayalım, aydınlatıcı olabilir. Ders 15, hafta sonu planları. Hafta sonu kaçamagi harika bir fikir gibi görünüyor. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Dağlarda küçük bir kulübe düşünüyordum. Çok huzurlu olurdu. Kulağa mükemmel geliyor. Doga'yla iç içe olma fikrini seviyorum. Evet. Şehirden güzel bir mola ve dinlenme şansı olurdu. Kesinlikle. Ayrıca, yürüyüş yapmanın ve hatta geceleri yıldızları izlemenin tadını çıkarabiliriz. Zaten hayal edebiliyorum. Temiz hava ve güzel manzaralar canlandırıcı olacaktır. Kabin kiralamalara bakalım ve hafta sonu için nelerin uygun olduğunu görelim. Harika fikir. Bu küçük kaçısı birlikte planlayacağım için heyecanlıyım. Ben de. Harika bir macera olacak. Ders 16, yaz gereksinimleri. Bu etkinliğe katılmak için yaz saati var mı? Evet, katılmak için en az 21 yaşında olmanız gerekiyor. Bu mantıklı. Muhtemelen katılımcıların ihtiyaç duyulan olgunluğa sahip olmasını sağlamak istiyorlar. Kesinlikle. Bu tür faaliyetler sırasında güvenlik ve sorumluluk açısından önemlidir. Bu yönergelerin yürürlükte olduğunu takdir ediyorum. Evet. İlgili herkes için güvenli bir ortam yaratılmasına yardımcı olur. Etkinliği planlarken bunu aklımda tutacağım. Kulağa iyi geliyor. Bu tür gereksinimlerin önceden farkında olmak her zaman en iyisidir. Kesinlikle. Herhangi bir sorun olmadan katılabileceğimden emin olmak istiyorum. Ders 17, yasal temsil. Kişilerin hukuki konularda avukat tarafından temsil edilme hakları vardır. Evet, sanıkların çoğu savunmaları için bir avukat tutmak ister.
Yasanın karmaşıklıklarını asmak için yasal temsile sahip olmak önemlidir. Kesinlikle. İyi bir avukat bir davada önemli bir fark yaratabilir. Çok fazla stresi hafifletebilecek uzmanlık ve rehberlik sağlarlar. Evet. İnsanların bu durumlarda haklarını anlaması önemlidir. Kesinlikle. Yasal temsile erişim adalet sisteminde adaleti sağlar. Kabul ediyorum. Herkes sesini duyurma fırsatını hak ediyor. Yasal hakları savunmaya ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edelim. Ders 18, Bilgi kaynakları. Piyasa fiyatları, burçlar, karikatürler, hava durumu raporları ve çok daha fazlasını çeşitli yayınlarda bulabilirsiniz. Evet. Bilgilerin tek bir kaynakta bu kadar çeşitli olabilmesi ilginçtir. Kesinlikle. Gazete ve dergiler geniş bir ilgi alanına hitap etmektedir. Çizgi romanları okumaktan keyif alıyorum. Yüzüme her zaman bir gülümseme getiriyorlar. Aynı şekilde. Ve hava durumu raporu günümüzü planlamak için çok önemlidir. Kesinlikle. Bu kadar çok bilgiye bu kadar kolay erişebiliyor olmamız gerçekten büyüleyici. Kabul ediyorum. Etrafımızdaki dünya hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur. Güncellemeler için bu kaynakları düzenli olarak kontrol etmeyi alışkanlık haline getirelim. Harika bir plana benziyor. Bilgi sahibi olmak herkes için önemlidir. Ders 19, Doğum günü kutlamaları. Arkadaşım Jane yakın zamanda 10. yaz gününü kutladı ve oldukça büyük bir kutlamaydı. Kulağa eğlenceli geliyor. Nasıl kutladı? İri balonlar ve flamalar ile süslenerek şenlik havası verildi. Bunu seviyorum. Dekorasyonlar gerçekten bir partinin havasını belirliyor. Evet, ayrıca çocukların oynayabileceği birçok oyun vardı. Bu harika. Tüm etkinliklerle canlı bir atmosfer olsa gerek. Kesinlikle öyleydi. Herkes harika vakit geçirdi, özellikle Jane. Hayal edebiliyorum. Onların da pastası var mıydı? Elbette. Rengarenk kremalı büyük bir çikolatalı pasta vardı. Ders 20, Yeni butik. Şehir merkezinde yeni açılan butiklere göz atmaya ne dersiniz? Harika bir fikir gibi görünüyor. Bazı benzersiz giyim eşyaları olduğunu duydum. Evet. Alışveriş yapmak için yeni yerler keşfetmeyi seviyorum, özellikle de yerel butikleri. Ben de. Çoğu zaman büyük zincir mağazalarda bulamayacağınız tarzlara sahiptirler. Kesinlikle. Ayrıca topluluğumuzdaki küçük işletmeleri desteklemek güzel. Kesinlikle. Nelere sahip olduklarını görelim ve belki birkaç şey deneyelim. Kulağa iyi geliyor. Her zaman küçük bir moda macerasına hazırım. Ben de. Hangi moda parçaları bulabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Bu hafta sonu oraya gidelim, eğlenceli bir gezi olacak. Ders 21, Hayvan dostluğu. Hayvanları her zaman kardeşleri olarak görmüştür. Bu ona bakmanın eşsiz bir yolu. Dogayla güçlü bir bağ gösterir. Evet.
Bir keresinde, bazı tehlikeli kurtlar hakkında uyarıldıgında korkacak hiçbir şeyin olmadığını söylediğini söylemişti. Gerçekten mi? Bu oldukça cesurca. Bu hayvanlarla özel bir bağlantısı var mıydı? Öyle görünüyor. Onlara saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyordu ve davranışlarını iyi anlıyordu. Bu büyüleyici. Bazı insanların hayvanlarla bu kadar derin bir düzeyde bağlantı kurabilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Dogayla bir arada yaşamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bu bakış açısını seviyorum. Gerçekten yaban hayatının güzelliğini vurguluyor. Evet. Hayvanları gözlemleyerek ve onlara saygı duyarak çok şey öğrenebiliriz. Ders 22. Daha sağlıklı yemek pişirme. Daha sağlıklı bir dokunuş için tereyağını zeytinyağıyla değiştirdim. Bu akıllıca bir hareket. Zeytinyağı hoş bir lezzet katar ve kalp sağlığına daha iyi gelir. Kesinlikle. Lezzetten ödün vermeden yemekleri daha hafif hale getirmenin harika bir yolu. Yemeklerimde zeytinyağı kullanmayı seviyorum. Her şeyi geliştirir. Ben de. Soslarda, marinatlarda ve sebze sotelemede iyi çalışır. Evet. Ayrıca faydalı yağlar açısından da zengindir. Bu da onu genel olarak daha sağlıklı bir seçim haline getirir. Bundan sonra da tariflerimde mutlaka kullanmaya devam edeceğim. Harika fikir. Küçük değişiklikler daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yol açabilir. Yemeklerimde daha sağlıklı alternatifler deneyeceğim için heyecanlıyım. Ders 23. Teksas kirçiçekleri. Çöllerin çok sayıda turist çekebileceğini biliyor muydunuz? Evet, şaşırtıcı. Çoğunlukla kurak bir eyalet olan Teksas'ta dikkate değer bir kirçiçeği çeşidi vardır. Kesinlikle. İlkbaharda açan kir çiçekleri gerçekten görülmeye değerdir. O dönemde manzaraların canlı ve renkli olduğunu duydum. Gerçekten öyleler. Dogan'ın görünüşte zorlu koşullarda nasıl gelişebildiği şaşırtıcı. Kesinlikle. Bu çiçekler çöl manzarasına o kadar güzellik katıyor ki. Dayanıklılığın ve Dogan'ın harikalarının bir hatırlatıcısıdır. Kendi gözlerimle görmek için kir çiçeği mevsiminde Teksas'ı ziyaret etmeyi çok isterim. Ben de. Nefes kesen manzaralarla dolu muhteşem bir macera olurdu. Ders 24. Yemek deneyimi. Yiyecek geldiğinde görünüyor ve lezzetli. Dışarıda yemek yemenin en güzel yani bu. Sunum büyük fark yaratıyor. Evet. Garson her zaman yemekten sonra tatlı isteyip istemediğimizi soruyor. Bunu seviyorum. Bir yemeği tatlı bir notla bitirmenin güzel bir yolu. Kesinlikle. Bazen tatlının cazibesine karşı koyamıyorum. Aynı şekilde. Genellikle çikolatalı veya meyveli bir şeyler ararım. Bunlar harika seçimler. Güzel bir tatlıya hayır demek zordur. Kesinlikle. Bir dahaki sefere dışarı çıktığımızda tatlıya biraz yer ayırmayı unutmayın. İyi bir fikir. Bir yemek, pesinden tatlı bir ikram olmadan tamamlanmaz. Ders 25. Kültürel kesif. Evet, nefes kesen bazı tapınakları ziyaret ettim ve tarihi yerleri keşfettim. Bu inanılmaz geliyor. Tapınaklar genellikle çok zengin bir tarihe ve güzel bir mimariye sahiptir.
Gerçekten öyle. Ziyaret ettiğim her tapınağın anlatacak kendine özgü bir hikayesi vardı. Tahmin edebiliyorum. Özellikle ilginç bir şey öğrendin mi? Evet. Mimarideki sembolizm genellikle kültürle derinden ilişkilidir. Bu büyüleyici. Tarih ve sanatın bu şekilde bir araya gelmesini seviyorum. Kesinlikle. Bu yerleri ziyaret etme deneyimine derinlik katıyor. Bir gün böyle bir kültürel yolculuğa katılmayı çok isterim. Kesinlikle. Birlikte keşfetmek bunu daha da unutulmaz kılacaktır. Ders 26. Unutulmaz tatiller. Nasıl gidiyor? Hiç unutulmaz bir tatil yaşadınız mı? Kesinlikle. Geçen yaz Yunanistan'a gittim ve nefes kesiciydi. Vay, bu kulağa harika geliyor. Onu bu kadar özel kılan neydi? Çarpıcı plajlar, lezzetli yemekler ve zengin tarih onu gerçekten unutulmaz kıldı. Hayal edebiliyorum. Antik kalıntıları keşfetmek inanılmaz bir deneyim olsa gerek. Gerçekten öyleydi. Her sitenin kendi hikayesi ve önemi vardı. Bunu seviyorum. Kültür hakkında bilgi sahibi olmak geziye çok şey katıyor. Evet. Seyahat etmek çok aydınlatıcı bir deneyim olabilir. Yakın zamanda birlikte bir gezi planlayalım, seninle unutulmaz anılar yaratmayı çok isterim. Ders 27. Çilekleri paketleme. Bazı çilekli tatlılar için 2 kovayı biraz buzla birlikte soğutucuya koydum. Laga çok lezzetli geliyor. Taze çilekler en iyi tatlıları hazırlar. Evet. Diğerini ise yolculuğumuzda atıştırmalık olarak kullanırdık. Mükemmel. Seyahat ederken elinizde taze meyve bulundurmak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Çilekler sadece lezzetli değil aynı zamanda ferahlatıcıdır. Ne kadar çok yönlü olduklarını seviyorum. Pek çok tarifte kullanılabilirler. Kesinlikle. Smoothie'lerden keklere kadar her şeye harika bir katkıdırlar. O çileklerle yaptığın tatlıları tatmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Lezzetli olduklarından emin olup sizinle paylaşacağım. Ders 28. Hava durumu güncellemesi. Öğleden sonra havanın açılması gerekiyor, böylece daha sonra hava güzel olacak. Bunu duymak güzel. Parkta planlarım var ve umarım hava güneşli kalır. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün gibi görünüyor. Evet. Temiz havanın ve güneşin tadını çıkaracağım için heyecanlıyım. Degisme ihtimaline karşı tahminlere göz atalım. İyi bir fikir. Açık havada eğlenceyi planlarken, küçük bir önlemden asla zarar gelmez. Kesinlikle. Mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığımızdan emin olmak istiyorum. Bunu takdir ediyorum. Güzel havalarda dışarıda geçireceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Kahkaha ve neşeyle dolu harika bir gün olacak. Ders 29. Serbest zaman aktiviteleri. Hey, boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın? Dağlarda yürüyüş yapmayı seviyorum. Açık havada olmak çok canlandırıcı. Kulağa harika geliyor. Doğanın güzelliği eşsizdir. Kesinlikle.
Ağaçlarla ve temiz havayla çevrili olmanın çok sakinleştirici bir yanı var. Kabul ediyorum. Yürüyüş, zihninizi temizlemenin ve aktif kalmanın harika bir yoludur. Evet. Ayrıca tepeden manzaralar her zaman çabaya değer. Son zamanlarda favori parkurları keşfettiniz mi? Sonunda muhteşem bir şelalenin olduğu güzel bir parkur buldum. Kulağa harika geliyor. Bir ara seninle bu patikayı yürümeyi çok isterim. Ders 30, Uyandırma çabrisi. Yarın elbette. Uyandırma servisinin saat kaçta olmasını istersiniz? Sabah 7 yerine dersin. Bu bize hazırlanmak için yeterli zaman veriyor. Kulağa iyi geliyor. Faaliyetlerimizden önce rahat bir sabah geçirdiğimizden emin olmak istiyorum. Evet. Güne acele etmeden başlamayı seviyorum. Kesinlikle. Huzurlu bir sabah, günün geri kalanına olumlu bir hava katar. Kabul ediyorum. Ayrıca dışarı çıkmadan önce güzel bir kahvaltının tadını çıkarabiliriz. Evet. Güne başlamak için biraz kahve ve tost hazırlayacağım. Kulağa mükemmel geliyor. Maceramıza başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben de yapamam. Harika bir gün olacak. Ders 31, Kontrol ve dengeler. Bu durum aynı zamanda kontrol ve denge mekanizmalarımızın etkinliğine ilişkin soruları da gündeme getiriyor. Evet, gücün tek bir alanda yoğunlaşmamasını sağlamak çok önemli. Kesinlikle. İyi bir sistem hesap verebilirliği ve şeffaflığı teşvik etmelidir. Tamamen katılıyorum. Vatandaşların kurumlarına güvenmeleri önemli. Evet. Bu güveni sürdürmek, sürekli değerlendirme ve iyileştirmeyi gerektirir. Gerçekten öyle. Liderlerimizi sorumlu tutmalı ve dürüstlük talep etmeliyiz. Kesinlikle. Bu konularla ilgili tartışmalara katılmak ilerleme için çok önemlidir. Farkındalığın ve eğitimin değişimi teşvik etmede önemli rol oynadığına inanıyorum. Herkese adil hizmet veren bir sistemi savunmaya devam edelim. Ders 32, Empati gelişimi. Bazen, özellikle de zorlu durumlarda empati kurmakta zorlanıyorum. Bu anlaşılabilir bir durum. Olaylara başka birinin bakış açısından bakmak zor olabilir. Evet. Ancak daha iyi anlamak için kendinizi onların yerine koymanın önemli olduğunu biliyorum. Kesinlikle. Empati, daha güçlü bağlantılar ve şefkat oluşturmaya yardımcı olur. Bu beceri üzerinde çalışmak istiyorum, kişisel gelişim için gereklidir. Bu harika bir hedef. Farkındalık uygulamak daha empatik olmanıza yardımcı olabilir. Kabul ediyorum. Dinlemeye ve düşünmeye zaman ayırmak çok önemlidir. Evet. Herkesin kendi mücadeleleri vardır ve bunları anlamak nezaketi teşvik edebilir. Durumlara daha fazla empatiyle yaklaşmak için bilinçli bir çaba göstereceğim.